Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Minik minik ipleri birleştirip yine şahane bir şey örmeye çalıştım elimden geldiğince. Nasıl birleştirdiğimi detaylarını anlatmadan önce sizlerden hala abone değilseniz, abone olmadan izliyorsanız şayet kanalıma abone olmanızı, yorum ve beğeni yaparak kanalımı sevdiğiniz, onlar da örer dediğiniz dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Zira algoritma benim devamlılığım açısından oldukça önemli. Sizler beni bu şekilde destekledikçe ben de daha şevkle, motive olarak yeni projeler çalışmaya çalışıyorum. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Öyleyse geçelim yeni projemize, yeni Picasso'muza, bu yılın Picasso'suna. Renk bombalarını hazırladım gördüğünüz gibi. Minicik minicik ipleri yumaklar haline getirdik. Tabii bunu böyle oturup 1 ya da 2 günde yapmıyoruz. Geçen yıldan bu vakite kadar artıp birleştirdiğimiz iplerdir bunlar. Tabii ki yine tek başıma değil, sevgili ekip arkadaşlarımla birlikte hazırlıyorum bu yumakları da. Şimdi geçen seneki hırkayı bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ben bu videonun altına ilk bu proje nasıl yola çıktı? Aslında 100 yıllık proje dediğim bir fikirle ortaya çıktı. Sonrasında da tabii o fikri, o projeyi bitirebildim mi? Hayır, çok az kaldı. Çünkü ben onu hep arabada, yollarda örüyordum. Artık arabada örülemez hale geldi. Evde onu bir çıkartacağım ve yeniden gündeme alıp bitirmeye başlayacağım. Ama onun üstüne renk bombası dediğim motifleri hazırladım. Gorgeous motifiyle ve Picasso dediğim hırkayı ördüm. Bunu videonun altına bu bahsettiğim bütün videoları da bırakıyor olacağım bu arada. Tabii ki bunları bu yumak haline nasıl getirdiğimi anlattığım bu sıkı ve sağlam bağlama düğüm tekniğini de bu videonun altına bırakıyor olacağım. Öncelikle yumakları hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de artan ipleri kullanmanız öneririm. Yani artan, kenarda biriktirdiğiniz ama dokuları birbiriyle uyumlu olması gerekiyor bu ürün için, bu hırka için. Yani aşağı yukarı aynı kalınlıkta, işte bunlar koton ve akrilik karışık iplerse yine aynı, marka fark etmez. Dokuları birbirine tutsun yeter. Öyleyse nasıl birleştirdiğimizi de videonun altına bırakacağım, altını çiziyorum. O önemli bir detay, kaçırmayınız. Videonun altı dediğim yerde açıklamalar kısmı vardır. Açıklamalar kısmına tıkladığınızda orada zaten linklere ulaşacaksınız. Şöyle hemen kenara alıyorum. Yumaklardan birini de seçip önüme alıyorum. Bu arada yumaklarım benim 800 gram geldi. Şu anda 800 gramla yola çıkıyorum. Tahmini bu hırkayı oluşturmayı düşündüğüm motif sayımız ise 63. Bu 63 tane motifin 6 çarpı 5 30 tanesi arka için, 6 çarpı 4 24 tanesi ön için, 3 çarpı 3 9 artı 9 da kollar için, yani 18 tane de kollara, toplamda 63 tane motif öreceğiz. Bu motiflerde bu defaki hırkamızda her bir motifi örerken bir diğer motife birleşerek ilerliyor olacağım. Yani aslında tabiri caizse tam çılgın bir hırka. Deli kızın çeyizi bir hırka yapmayı planlıyorum. O şekilde, o fikirle yola çıktım. Bakalım sonucunda da ben mutlu, siz mutlu diye düşünüyorum. 3 milim tığ ile örüyorum motiflerimi ve bu hırkadaki kullanmaya karar verdiğim motif bildiğimiz trabzanlarla ördüğümüz basit kare motif dediğimiz motif olacak. İlk motifi birlikte örelim. Şimdi aslında kaç sıralı yapacağımı da sizle birlikte örerken karar vereceğim. Yola tamamen sizle beraber çıkıyorum. Sihirli halkamın içine çalışıyorum. Bunun için halkanın içine tığımı
soktum ve ilmeğimi çıkarttım. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. İlmeği tığımın üstüne döndürüp alıyorum. Zincir yerine, zincirle yükselmek yerine bu tekniği kullanıyorum ben. Ve halkanın içinden de çıkarttığım ilmeğin ve tığımın üstündeki döndürdüğüm ilmeğin arkasından ipi geçiriyorum. Ve ilk ikili trabzanımı örmüş oldum. Yanına 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Ve parmağımı halkanın içinden çıkardım. 2 zincir çektim ve halkamın içine bir üçlü grup daha hazırlıyorum. Arada 2 zincirle bu grupların sayısını 4'e tamamlayacağım. 1 2 geldim yine boşluğun içine. Yeniden diğer üçlü grubumu örüyorum. Arada 2 zincirim. Aynı boşluğun içine bir üçlü grup daha. Ve burada yukarı çıkacağım. Aynı iple hep devam edeceğim için hiç renk değiştirmek yok. Çünkü benim ipim kendinden zaten sayemizde, kendimiz yaptığımız için nasıl bir rengin geleceğini de asla tahmin edemediğimiz bir yumak. Çok keyifli oluyor onun için örmesi. Burada bir zincir çekiyorum. Ve tığın üstüne ipimi alıp burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum ve arkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıyorum. İçinden ilmeği çıkartıp tığımdaki 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Bir zincir çekip yükseliyorum. Tığımın üstüne alıyorum. Dibine batıyorum. Burada zincirle de yükselebileceğinizi hatırlatırım. Ben yalancı trabzan örerek devam etmek istiyorum. Ama mesela şimdi bu öne geldi. Benim çok hoşuma gitmedi. Bunu ne yapacağım? Bunu da hemen size söyleyeyim böyle durumlarda. Şimdi biraz daha örgümü şöyle bir ördüm, zincir çektim, tığın üstüne ip aldım. Arkaya getirecek şekilde bakın örmeye çalışacağım o düğümleri. Şöyle çektim. Hepsine bir çektim. Bakın buraya kaydırdım onu. Bir göz ayarıyla ipi biraz daha hani fazla çekip az çekip bir şey yapıp arkaya alacak şekilde ayarladım. Şimdi burada bir de zincirimi çekiyorum. Yükseldim. Tığın üstüne aldım. Dibine battım. Yalancı trabzanımı ördüm. Siz burada zincirle yükselebilirsiniz. Bunu tekrarlamayayım. Bu benim yalancı trabzanı ördüğüm her yeri siz zincirle yükselebilirsiniz diyeyim. Bakın. Şimdi burada 2 taneyi ördüm. Köşenin ikisi olmuş oluyor bu. Hemen burada geliyorum. Trabzanlarımın tepesine örmeye başlıyorum. İkili trabzanlarımı. Bu motifi eminim birçoğunuz örmüşsünüzdür. Tekrar köşe boşluğuna geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine köşenin diğer 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada ikili trabzanların üstünü örmeden evvel biliyorsunuz bu arkada ne yapıyordum her seferinde? Bir öne bir arkaya alıyorum. Şimdi yine köşeye kadar yürüttüm. Yine onun üstünü öreceğim bu arada. Trabzanlarımın üstüne örmeye başladım. Yalnız dikkat edelim. Şurada da size de göstereyim. İlk trabzanı es geçmeyelim. Sayılarımızı şaşırmayalım. Her trabzanın üstüne örüp daha sonra yanına da 2 tane ikili trabzan, böylelikle köşeye de gelmiş oluyoruz. Arada 2 zincir, yeniden 2 tane ikili trabzan. Bakın bu arada yine bir renk geçişim oldu ve ben o düğümü gene bir şekilde arkaya aldım. Hiç belli bile olmuyor. Sonrasında yine trabzanlarımın üstüne örmeye devam ediyorum.
Köşeye 2 tane ördüm. Aslında mantık bu. Her sırada aynı işlemi yapacağız. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Yeniden köşenin içindeyim. 2 tane ikili trabzanım ve trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. İlk trabzanı asla es geçmeyin. Dalıp köşenin diğer 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Bir zincir çektim ve hemen bir üste çıkacağım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Burada bir zincir çekip yükseldim. Tığın üstüne aldım. Yine köşeye geldim. Yanına bir tane daha örüyorum. Köşelerde hep 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Trabzanımın tepesine örüyorum. Şimdi bunu baktım şöyle. Yine ben onu arkada bırakmanın bir yolunu buldum, bakınız. Örerken el marifetiyle onu çok rahatlıkla yapıyorsunuz. Zaten eliniz biraz alışsın örerken, siz de çok net anlayacaksınız ne demek istediğimi. O düğümleri arkaya almak hiç de zor gelmeyecek. Bakın, bambaşka, asla hiçbir batik ipte bulamayacağımız, kendine özgü, kişiye özgü, ne benimki sizinkine, ne benim bu yaptığım bir dahaki yaptığım asla benzeyemez. 2 arada zincir. Bu mantıkla dilediğiniz sırada örebilirsiniz. Ben kaç sırada kaç santimde ördüğümü birazdan sizlere söyleyeceğim. Eminim motifin mantığı anlaşılmıştır. Eğer motifin mantığını tam olarak anlayamadınızsa şayet Gorgeous basit kare motif yazarsanız detaylı anlatımı orada göreceksiniz. Burada göstermek istedim ki şu düğüm geçişlerini ve yeni teknikle yukarı nasıl çıktığımı anlatabileyim. Eski motif yapımlarında tabii ki daha farklı, eskiden kullandığım teknikler var. Onun için bazı videoları yeniden çekiyorum ki güncel hali ben nasıl örüyorsam sizler de o halini görün istediğim için. Öyleyse motifi istediğim boyuta getirip geliyorum. İlk motifimi gördüğünüz üzere tamamladım. Tam olarak 13 santim geldi. Benim için de ideal bir ölçüdür zaten. Şimdi artık her bir motifi örüp son 6. sırasına geldiğimde bir kenarını burada açık bırakacağım. Gelip bunun bir kenarıyla birleşmeye başlayacağım. Şimdi gösterdiğim yöntemle 6. sıraya kadar örmeye başlıyorum. İkinci motifimizin de 6. sırasına geldiğimde 3 kenarını örüp bir kenarını açıkta bıraktım. Şimdi doğrudan bu motifle birleşmeye başlayacağım. Bunun için de hemen bir kenarını gözüme kestiriyorum. Burada köşenin içine 2 tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Pardon, burada bir zincir çekiyorum ve bu motifimi alıp bakın bu köşesinin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Köşenin içinden. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve yeniden bu köşenin içine geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra sıradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüp tığımdan çıkıyorum ve karşıdaki tam karşısına denk gelen şu köşe değil, yalnız ilk battığım yer değil, ilmeğimi oradan çıkartıyorum ve tığımın üstüne ipimi alıp sıradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. Her seferinde tığdan çıkarak trabzanın tepesinin içinden ilmeğimi çıkartacağım. Tığın üstüne ipimi alıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Yeniden tığın üstüne ipimi alıp sıradaki trabzan, tığdan çıkıyoruz.
hemen ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Bu şekilde kenarın sonuna doğru ilerleyelim. Buraya kadar ilerledim. Şimdi karşılıklı da hep bakın gösterdiğim yöntemle birleştirdim ve buraya hemen köşeye geliyorum. Köşedekileri hiç karşılıklı birleştirmiyorum. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir de zincirimi çekiyorum ve tığdan çıkıp bu motifin köşesinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buraya geliyorum ve ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp buradaki birleştirmemi tamamlamış oldum. Yani ilk birleştirmemizi yaptık. Şimdi sırada 3. ve 4. motifler var. 2 motifimizi ekledikten sonra 3.'yü eklerken de artık 2 kenarım açık olarak geliyorum 6. sıraya geldiğimde ve ilk eklerken burada bir zincir çekip ilmeğimi çıkartıyorum ve şu ikisinin birleştiği tam orta noktaya batıyorum. Tam orta noktaya bakın, bir tane maviden, hatta bir tane de kremden alarak tam ortaya battım ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Köşede biliyorsunuz bir birleştirme uygulamadan 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bakın, ilk trabzanın tepesine ikili trabzanımı ördükten sonra tığdan çıkıyorum. Burada karşısına denk gelen trabzanın üstündeki bakın bacaktan batıyorum. Köşedeki 2 taneyi es geçiyorum. Tekrardan sıradaki trabzanı örüp hemen onun karşısına denk gelenden biraz evvel göstermiş olduğum yöntemle karşılıklı bu motifi de birleştiriyorum bu kenarınla. Sonuna kadar bu şekilde birleşelim. Kenarın sonuna doğru geldim. Şimdi karşılıklı burada birleştiğim noktadayım. Sonra köşeye geldiğimde artık herhangi bir birleşme işlemi yapmadan bir zincir çekip zincirle köşeye birleşiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ben buradaki 2 kenarını örüp 2 kenarını açıkta bırakacağız demiştim. 3. motifte onu yanlış söylemişim. Aslında bir kenarını açıkta bırakıp sadece bir kenar birleştireceğiz. Çünkü yapabilirdik ama hiç fark etmez. Şimdi bu örmediğim kenarı da üstünde ekledikten sonra örüyorum. Sonuna kadar öreyim, ben bunu tamamlayayım. Pardon, bakın. Köşeyi unutuyordum az daha. Bir tane ördüm çünkü 2 tane örmem gerekiyor. 4. motifi yerine ekleyelim. Böylelikle zaten birleştirme mantığını size dilim döndüğünce anlatmış olacağım. Bu mantığı çözdükten sonra da hırkanın bütününde ben parçaları birleştirdikçe kaçar tane arka, kaçar tane ön, nasıl ilerledim, kolu nasıl yerine yerleştirdim, etrafını ve kollarını nasıl öreceğim aşama aşama sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi 2 kenarının açık olması gerektiği yer tam olarak burası. 2 kenarını örmedim çünkü neden? Buraya ve buraya birleşeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Burada hemen köşede yine bir zincirimi çektim. Buradaki köşeden batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Sonra bir zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp köşeye geliyorum ve köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanın tepesine bir tane trabzan örüp burada hemen karşısında batmam gereken trabzanı buluyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıp
her bir trabzanı aşağıda ördükten sonra karşısındaki trabzanın içinden göstermiş olduğum teknik ile birleştirmeye devam ediyorum. Şuraya kadar ilerleyeyim. Oradaki geçişi birlikte yapalım. Dördünün kesiştiği yere, bu köşeye kadar geldim. Şimdi bu kenarı burada, bu kenarı buraya kadar birleştirdim. Sırada üst kenarı birleştirmek var ama onun öncesinde şuradaki geçişi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Köşeye hemen 2 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincir çekiyorum. Daha sonra bu 3 tane motifin kesiştiği yerin bakın tam ortasına batıyorum. Tam ortasına şu şekilde batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Biliyorsunuz köşede artık sadece örüyoruz ama trabzanların üstündeki trabzanları örerken hemen karşıyla birleşmeye başlıyorum. Denk gelen trabzanla. Tığdan çıkıyorum. Göstermiş olduğum teknikle bu kenarında sonuna kadar örelim. Sonuna kadar böyle geldim, birleştirdim. Şimdi artık son köşedeyim. Köşeye de geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip hemen köşeden geçiriyorum ve ilk örmüş olduğum buradaki trabzanın tepesine de batıyorum. Kaydırarak çıkarttıktan sonra ipimi kitleyip keseceğim. Böylelikle ne yapmış olduk? 4 motifi birbirine birleştirmiş olduk. Bundan sonra artık hırkanın bütününde nasıl birleşerek yol alıyoruz onu size göstermeye çalışacağım. Ben motiflerimi öreyim, birleşeyim parçaları, üzerinde birlikte yol alalım. Başta sayı verirken motif sayısını 63 demiştim ama o 63 değil 73 olacak bir hesaplama hatası yapmışım. Zaten siz de orada toplama yapacak olursanız yaptığım yanlışı fark edeceksiniz. Arkası 30, önler 24, 54. 18'de kol olunca 63 değil 73 oluyor. Bunu belirtmek istedim. Bir hata olmasın. Zaten sonuna kadar izleyenler mutlaka doğru sayıyı bulacaktır. Bunu da not olarak bırakmak istedim sizlere. Motiflerimizden 6 çarpı 5 olarak 30 tanesini arka için birleştirdim. 5'i eninde şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 6'sı ise boyunda. 2, 4, 6 arkayı size göstermiş olduğum teknikle birleştirdim. Hatta bir tarafın önünü ve kolunu da tamamladım. Şimdi onu da göstereceğim. Bakınız önünde. Çünkü her bir motifi örerken yerleştirdiğimiz için önünü tamamladım. Kolunu da tamamladım. Kolunun hatta kol ağzını bile ördüm. Şimdi burada yaptığım gibi bakınız nasıl yaptım. Öne geldim. İlk olarak bu motifi derken bir tarafı aşağı doğru bitirdim. Sonra yukarıdan başladım. Yine aşağı doğru bitirdim. Çünkü bir tane motifi ortada bırakacağım. Aynı şeyi burada da yapacağız. Kol altındaki şu motifi ise yarısına kadar birleştirip yarısını açıkta bıraktım. Çünkü bir motifin yarısını öne yarısını arkaya olmak üzere kol altına yedireceğiz. Şimdi onu nasıl eklediğimi de sizlere göstereceğim. İlk olarak burada nasıl yol aldığımızı göstermek istiyorum. Bir tane son sırasına geldiğim motifimi alacağım. İlk olarak buradan birleştireceğim. Sadece üst kenarını. Çünkü burada kol evini bırakarak ilerleyeceğim için burası karşıyla birleşmeyecek. Sadece üstten birleşeceğim. Bunun için de bir tane motifimi sadece son kenarı açık kalacak şekilde ördüm ve buraya yerleştirmeye hazırım. Öyleyse beraberce yerleşelim. Burada köşeye en son 2 tane örüp bir de zincirimi çekmiştim. Buradaki köşenin içinden batıyorum ve buradaki ilmeği içinden çıkartacağım.
Bir de zincir çektikten sonra tekrardan köşeye gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüp burada ilk trabzanın üstüne örülen trabzanı bulup tepesine batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Aynı göstermiş olduğum teknikle bakın çıkarttım. Karşısındaki trabzanın içinden geçirdim. Bu kenarı sonuna kadar birleştirmeye devam edeceğim. Kenarın sonuna doğru yaklaşırken birlikte burayı tamamlayalım istedim. Buradaki son trabzanın üstüne de ördüm. Arkada da son trabzanın üstüne denk gelen trabzana batıyorum ve hemen evet doğru yerdeyim. İçinden çıkartıyorum ve burada şöyle bu köşeye gelip 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve bu ikisinin birleştiği yerin ortasına batıp bakın tam olarak buraya batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak kaydırarak içinden çıkartacağım. Daha sonra ise makasımla keseyim şimdi. Bu ipi gizleyeceğim. Buranın trabzanını, motifini yerleştirmiş olduğum sırada şimdi diğer motif var. Bunun için ise yapacağım işlem ilk olarak burada tam olarak ortaya kadar birleşiyorum. Hemen ne yapıyorum? Bakınız şimdi. Şu köşe hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane trabzanım var. 4 tane de köşelerden 23. Ne yapıyorum buraya gelince? Şöyle ortalama hemen bakın. İlk şunu baz alıyorum. Şuradaki trabzan, yani bu ortaya örmüş olduğum üçlü grupların tam ortasını baz alıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum ve benim tam da burada da ortada tesadüf birleşmiş. Şuraya kadar birleşeceğim. Şu kısmını ise kol altına yedireceğim. Burada güzel bir tesadüf olarak renk değişimim böyle olmuş ama böyle olmadığı takdirde ne yapacağız? Sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10. 10'u bitirip 11'e geçerken birleşiyor olacağım. Siz de böyle ortalama, yani önemli olan bakın aslında şuradakini göstereyim. Şu motifinizin yarısını buraya, yarısını buraya yedirebilmek. Gerisi çok kolay. Bakın şöyle açtığımda orası tam bir motif gibi oluyor. Amaç bu. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Sıradaki motifimi alıyorum. Hemen sıradaki motifimle birleşmeye başlayacağım. Burada şu kısma kadar geliyorum. Yani şurada birleşmeyi bitireceğim. İki kenarım açık bu sefer. İki kenarını ördüm. İki kenarım açık geldim. Çünkü bunu buraya kadar birleştikten sonra burayı ayrı örüp tekrar burayla birleşeceğim ki burada kol evini oluşturabileyim. Şimdi hemen şuradaki tam orta kısma batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekip köşeye 2 tanemi öreceğim. Daha sonra ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan ördükten sonra hemen buradaki ilk trabzanın tepesindeki trabzanın içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ve aynı göstermiş olduğum teknikle ortasına kadar tam birleşmeye devam edelim. Tam ortasına kadar birleştikten sonra artık karşı tarafla birleşmeden trabzanlarımı örmeye devam ediyorum ta ki köşeye kadar. Köşeye geldikten sonra üst iki kenarı birleştirip burada kol evimi oluşturmuş olacağım.
Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, bir zincir ve üstteki motifin köşesinden ilmeğimi hemen çıkartıyorum. Bir zincir çektikten sonra da karşılıklı göstermiş olduğum teknikte yine birleşmeye devam ediyorum. İlk trabzanın tepesini örüp hemen karşıdaki ilk trabzanın üstündekini buluyorum. İçinden geçiriyorum. Kenarın sonuna kadar iki motifi birleştirelim. Burayı da birleştirirdim. Böylelikle bu iki motifi birleştirerek burada kol evini oluşturmuş olduk. Şimdi burada yapacağım işlem alttaki 4 tane motifi yine bu göstermiş olduğum teknikle birini buraya diye yerleştireceğim. Buraları anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Daha sonra da 6 tane motifi de bu yerleştirmiş olduğum 6 motifin yanına aynı göstermiş olduğum teknikle yerleştireceğim. Daha sonrasında ise bu kol evine motifleri nasıl yapıyoruz birlikte görelim. Yani burada artık birlikte yapacağımız bir şey kalmadı. Çünkü bundan sonra mantığımız aynı. Göstermiş olduğum bilgiler buraları yapabilmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Siz de ona göre yapacaksınızdır. Kol evinde ise ayrıntıyı anlatmaya çalışacağım. Bu tarafında motiflerini yerine yerleştirmiş oldum. Şimdi kola geçmeden evvel kol motiflerini yerine yerleştirmeye bir kol eksikken de dedim eksik daha kolay olur. Kucağımda rahat örerim. Etrafının örümünü sizlere göstermek istedim. Etrafını aynı kol ağzında olduğu gibi lastik öreceğiz. Bu lastik kısmını siyah renkli örüyorum ama dediklerimi dinleyerek videoyu izlerseniz şayet çok zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü böyle detaylı anlatmaya çalışacağım. İlk olarak şöyle hemen nereden başlayacağımı göstereyim. Şöyle bakın. Kol altına gelen kısımdan aşağı iniyorum. İki motifin birleştiği yer kol altındaki şu kısmı buluyorum. Ben her zaman motifli etrafını örmeye buradan başlamayı tercih ediyorum. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Şimdi siyah renkli kolunu ördüm zaten görmüştünüz. Etrafını da siyah renkli öreceğim. Bu arada tabii size etrafını ve genelde de kaç tane ip kullandığımı da söyleyeceğim. Hemen bir zincir çektim ve buraya geldim. Kol altında ilk olarak bu köşenin içine bir sık iğne örüyorum. Şu ipi şöyle öne alayım. Sonrasında şu ikisinin çakıştığı yerin içine de batıyorum. Bir sık iğne oraya örüyorum. Yani lastik örümünün rengiyle ilk olarak sık iğne geçiyorum zemine. Trabzandan önce sık iğne geçiyorum. Bunu bir daha altını çizeyim. Bakın. Şimdi de her bir trabzanımın tepesine sık iğne örmeye başladım. Köşeye kadar mantığımız aynı. Bu şekilde sık iğne örerek ilerliyorum. Köşeye gelince de oradaki geçişi nasıl yaptığımı göstermek isterim. Köşeye kadar ilerledim. Köşeye geldikten sonra içine 2 tane sık iğnemi örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine 2 tane daha sık iğne ördükten sonra trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Ensedeki geçişe kadar devam edelim. Oradaki geçişi de gösterdikten sonra artık başladığım noktaya kadar sık iğnelerimizi örüp bitireceğiz.
Enseye doğru yaklaşıyorum. Hemen bakın şu kısım var ya arkadaki. Buraya geldiğimde hemen ilk önce buradaki köşenin içine bir tane örüyorum. Bir tane bu birleştikleri noktanın içine batıyorum. Şu kısım. Örüyorum. Bir tane de bu köşeye. Daha sonra diğer köşeye kadar trabzanlarımın üstüne sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Diğer köşede de yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir bu köşeye, bir hepsinin toplandığı orta noktaya, bir de bu köşeye batıp etrafını, trabzanların üstünü sık iğne örerek geçiyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar. Sık iğne sıramın sonuna geldim. Burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin içinden ilmeğimi çıkartıp tığdaki ilmekten de geçirip üstüne geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Döndürüp tığımın üstüne alıyorum ve dibine batıp ilmek çıkartıyorum. Sonrasında bu ipi önce bu ilmeğin içinden, sonra tığda döndürdüğüm ilmeğin bakın arkasından çıkartıp ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Ve her bir trabzanın sık iğnenin üstüne trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar ilerledim. Köşeye kadar geldiğimde her bir sık iğnenin üstüne ikili trabzanımı ördüm. Şimdi köşenin içine de 2 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha sık iğne ördükten sonra trabzanlarımın sık iğnelerinin üstünü örmeye devam ediyorum. İşte köşedeki geçişimi bu şekilde yapacağım. Şöyle göstereyim. Köşeyi bu şekilde geçeceğiz. Diğer köşeyi de. Ondan başka hiçbir fark yok. Alttaki her bir sık iğnenin üzerine ikili trabzan örerek ilerleyelim. Trabzanlı sıramızı da tamamladık. Şimdi bakın çok düzgün bir şekilde lastiğimizi ilerletmek için ne yapıyorum? Buradaki yalancı trabzanla başladığım yerin tepesine batıyorum. Ve burada ilmeğimi şöyle bir uzatıyorum. Daha sonra bu ilmeği döndürüp tığımın üstüne alıyorum. Ve hemen bakın lastiği örmeye başlıyorum. Bu ilk trabzanla öne alarak ilmeği arkasından dolandırıyorum. Önce bu ilmeğin içinden, sonra da bu ilmeğin şu şekilde arkasından çıkıp hemen ilk trabzanımı örüyorum. Öne alarak örmüş oldum. Sırada arka var. Bundan sonra sırasıyla trabzanlarımı öne ve arkaya alarak örmeye devam edeceğim. Köşeye kadar hiçbir farkı yok. Bu şekilde ilerliyorum. Köşedeki de geçişimizi sizlere göstermek isterim. Köşedeki geçişe yaklaşırken yine göstermek istedim. Sırasıyla örüyorum trabzanlarımı köşeye kadar. Köşeye geldiğimde burada da önce 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve hemen ilk trabzanımı öne alarak köşenin bu tarafına da geçip örmeye devam ediyorum.
İşte köşedeki geçişim de aynı bu şekilde olacak. Başladığım noktaya kadar farklı bir işlemim yok. Oraya kadar lastiğimizi örmeye devam edelim. Bir üste yine birlikte çıkalım. Üçüncü sıraya da birlikte geçelim istedim. Bakın şimdi önden ördüm. Sırada arkada. Arkayı da arkadan alarak ördüm. Ve ne yapıyorduk hemen? Burada ilk örmüş olduğumun tepesine kaydırarak geliyordum. Daha sonra hemen yükselip etrafında döndürüyordum tığımın üstüne alıp. Sonrasında da sırada trabzanımı öne almak var. Yani bu trabzanı önden örmüştüm. Ve hemen fake trabzanımı da üstüne önden alarak örüyorum. Böyle devam ediyorum. Belki siz burada benim gibi arkada değil önde kalmış olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu önde de örseniz burada önden örmeye devam edeceksiniz. Çünkü alttaki önden olduğu için artık bu sıradan sonra öndekini önden, arkadakini arkadan örerek devam ediyoruz. Ancak köşeye geldiğimde orayı da birlikte örelim. Köşeye kadar ilerledim. Şimdi buradaki geçişi birlikte yapalım diye geldim. Hemen sırasıyla örmeye devam ediyorum. Bu önden örülüyor. Şimdi hemen buraya geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 de zincirimi çekeceğim. Daha sonra boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve burada artık trabzanımı öne aldım. Arkaya aldım. Öne aldım. Sırasıyla başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Hiçbir fark yok. Ve siz bunu uygulayarak dilediğiniz uzunluğa kadar da örebilirsiniz. Ben şimdi bunu tahminen bir sıra daha örüp tamamlayacağım. En üst sırada da yapacağım işlemi sizlerle paylaşacağım. Lastiğimin 4. sırasını tamamlıyorum. Benim için son sıradır artık. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimde nasıl bir bitiş yaptığımı göstermek istiyorum. Bu düzgün lastik örmede gerçekten önemli detaylardan biri. Siyahta anlamakta zorlanan dostlar için çok yakında açık renkle de bir hırka öreceğim. O vakit daha detaylı görebilirsiniz ama şimdi üstteki V'leri biliyoruz. V'lerimiz var. O V'lerin bana bakanına batıp kaydırarak 2 ilmeğin arasından da geçiriyorum. Her bir iç kısmı batıp kaydırıyorum ilmeğimin arasından. Son sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Oldukça muntazam ve düzgün bir bitişle sonlanmış oluyor lastiğim böylelikle. Köşeye kadar ilerleyeyim. Köşedeki de geçişi birlikte yapalım. Köşeye gelene kadar sadece iç dişlerden V'lerin iç kısmından kaydırmamızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Köşeye kadar kaydırarak aynı yöntemle devam ettim. Köşeye geldiğimde ise artık sık iğne örüyorum köşenin içine. 3 tane sık iğne örüyorum. Sık iğnelerimi tamamladıktan sonra yine sadece dışta kalan V'lerin içinden geçirerek kaydırarak ilmeğimin de içinden devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar
Artık son lastik işlemimi de bu olmuş olacak ve kolun yapımına geçeriz. Şöyle de göstereyim. Hırkamın etrafını tamamlamış oldum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Gayet düzgün ve muntazam oluyor. Eğer size gösterdiğim şekilde ilerlerseniz. Şimdi sırada kol evine kol parçalarını yerleştirmekte. Bunun için de hemen şu kol evini önüme alacağım ve ilk olarak örmüş olduğum tek kenarını açık bıraktığım motifimi buraya yerleştirmeye başlıyorum. Bir kenarını açıkta bıraktığım motifimin yarısını buraya, yarısını da bu tarafa yerleştirip kol altındaki motifi yerine eklemiş olacağım. Burada bir zincirimi çekmiştim ve buradan hemen eklemeye, tam ortasına batarak birleştirmeye başlıyorum. Aynı göstermiş olduğum mantıkla ilerliyoruz. Önce köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp ilk trabzanımın tepesine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıp tam karşısına gelen trabzanın içine batıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Çıktım. Yine karşısına denk gelen trabzanın içinden çıkarttım. Ortasına kadar bu şekilde ilerleyelim. Tam orta noktaya kadar. Orta nokta dediğim yerde neresi? Nasıl tespit ediyordum? Bakın şu en ortadaki ilk şu trabzandan yukarı doğru çıkıyorum. Benim buraya kadar birleştirme yapmam gerekiyor. Buradan sonrasını da diğer tarafa yerleştireceğim. Bakın tam ortasına dediğim yere kadar ilerledim. Şöyle bakın, trabzanı yükseltiyorum. Görüyorsunuz tam ortasındayım. Onu örerken, tam ortadaki trabzanı örerken tığdan çıkıp kolun altından gelen şu kısma batıyorum ve oraya tutturuyorum. Daha sonra ise bu tarafa doğru birleşmeye başlıyorum. Sırasıyla tüm karşılıklı ilmeklerimin içine batarak sayımın da tutması gerekiyor karşılıklı. Mesela 2, 4, 6, 8 ise karşıda birleşeceğim noktanın da 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor. Tam karşılıklı eşit noktadayım. Bunu böylelikle kol altına tam olarak yedirmiş olacağım. İlk motifimizi de yerleştirmiş olacağım. Buraya kadar ilerleyeyim. Sonuna doğru yaklaştığımda artık köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada bir zincirimi çekiyorum ve hemen iki motifin birleştiği yerin ortasına batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırarak üstüne gelip kilitleyeceğim. Sonrasında ise ipimi kesip gizleyeceğim. Şimdi göstermek istiyorum tam olarak kol altına nasıl yerleştik ve katladığımda bu kolun altında kalacak olan motifim. Şimdi ne yapacağım? Bir tane buraya ekleyeceğim. Bu hangi motifim olmuş oluyor benim? İki kenarını örüp geliyorum. İki kenarını şöyle boş bıraktım, ikisini ördüm. Son sıraya geldiğimde şimdi bunu buraya, bunu da buraya birleştireceğim. Ve bunu detaylı olarak göstermiyorum. Zaten nasıl birleştiğimizi biliyoruz. Yerini göstermiş olayım size. Hemen şu köşeden başlıyorum. İlk olarak ortasına şöyle tığımı batırıp ilmeğimi çıkartayım. Bir de zincirimi çekiyorum. Hemen köşeye geldim. Yerine yerleştirdikten sonra üçüncüye geçelim. Kol altına yerleştirdikten sonra yanındaki motifi de yerleştirdim. Şimdi kaldı geriye
üçüncü motifim. Bunun için de ördüğüm motifi sadece son kenarında tek kenarını örüp geliyorum. Böylelikle hemen bu kenarı buraya, bunu buraya, bunu da buraya yerleştirdim. İlk üçlüyü yerleştirmiş olacağım. Hemen şu kenarından başlıyorum. Bir zincirimi çekmiştim. Burada tığdan çıkıyorum. Bakın şuradan battım, köşeden ilmeğimi arasından geçirdikten sonra bir zincir çekip göstermiş olduğum mantıkla üç kenarı birleştirmeye başlıyorum. Kol evinin ilk 3 motifini yerleştirmiş olduk. Şimdi sırada aşağıya doğru 6 motifi daha 3 aynı bunu buraya yerleştirdiğim gibi diğer 3 motifi önce buraya sonra altına yerleştirip geliyorum ve devamında beraberce kol evini kol ağzını nasıl toplayacağımızı ve lastiğini de nasıl örmeye başlayacağımızı göstermek isterim. Kol motifimizi tamamlamış olduk. Şöylece 9 tane motifle bitirdik. Şimdi kolun ağzını nasıl toplayacağız ve nasıl lastik öreceğiz o kısma geçiyorum. Şurada da örülmüşünü göstermek isterim sizlere. Şöyle bakınız, gayet muntazam bir şekilde tamamlandı. Şimdi ilk olarak ilmek çıkartıyorum. Zira sık iğne ile örmeye başlayacağım ve şu şekilde başlayacağım. 3 örüp 1 keseceğim. 3 örüp 1 keseceğim. Bunun için de şu köşeye gelmeden evvel 1 2 3 tane trabzanı sayıp üçüncünün başına batıyorum. İlk sık iğnemi ördükten sonra diğerini örüyorum. 3 tane örüyorum ve şuraya geldiğimde 2 taneyi bakın tığımda tuttum. Hemen buraya tekrar batıyorum. Bir kere daha çıktım ve üçünü bir örüyorum. Tekrardan 3 tane sık iğnemi örüyorum. Sonrasında bir çıktım. Tekrar bir kere daha çıktım ve üçünü bir topladım. 3 tane örüyorum. Başladığım noktaya kadar lastiğin zeminini bu şekilde hazırlıyorum. Bakın 3 tane yine ördüm. 1 2 taneyi kestim. İki taneyi yine kesiyorum. Bir, iki, üç, 2 taneyi kesiyorum. 1 2. Şimdi bakın yine buraya geldim. 1 2 ve 3'ü ördüm. 2 tanemi kesiyorum. Başladığım noktaya kadar da böyle devam edeceğim. Başladığım yere yaklaşırken 1 2 3 adet ördüm ve burada hemen 3 adetle başlamıştım biliyorsunuz. Kesme ile de bitiriyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Fake trabzanımla yükselerek yukarı çıkacağım. Şöyle tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen gelip dibime batarak yalancı trabzanımı örüyorum ve her bir sık iğnemin üstüne bir adet sık iğne ikili trabzan örerek ilerliyorum. Kestiklerimin 2 tane kestiğimi tabii tek bir sık iğneymiş gibi düşünerek devam ediyorum. Başladığım yere kadar da bu şekilde örelim. İlk trabzan sıramın sonuna geldim. Şimdi burada son trabzanımı da öreceğim. Ve hemen ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırmayla gelirken yine hırkanın etrafında yaptığım gibi şöyle fake yükseliyorum. Etrafında döndürüp hemen
üstünde bulunduğum trabzanın, şunu tığımın üstünde, bakın tekrar yapalım şöyle. Bunu da alttan öne doğru alıyorum. İlmeğimi çıkarttığım ilmeğin içinden, sonra da tığımdaki ilmeğin ardından ipimi çıkartıp ilk fake trabzanımı örmüş oldum. Öne alarak. O zaman şimdi sırada geriye alma var. Arkaya aldım. Sırasıyla aynı hırkanın etrafında yaptığım gibi bir öne bir arkaya alarak örüyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkışı da görelim. Daha sonra aynı hırkanın etrafında nasıl teknik uyguladımsa uygulayacağım. Son sırasında da yine kaydırma yöntemini uyguluyor olacağım. Öyleyse hemen bu sırayı da tamamlayıp üste çıkalım. Şöyle göstereyim. Bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi sırasıyla yine trabzanlarımı örüyorum. Öndekiyle bitti. Ama yine ben öndekiyle devam ediyorum öne alarak. Çünkü öyle başlamıştım. Hemen yükseliyorum. Trabzanı üstüme alıyorum. Pardon, ilmeği üstüme alıyorum. Trabzanı öne alarak önce ilmeğin, sonra bu ilmeğin arkasından yalancı trabzanımı yine önden ördüm. Sırada arka var. Sırasıyla örmeye devam edeceğim. 3. sıradayım. Toplamda 7 sıra olarak örüp tamamlayacağım kol lastiğimi. Bileğe çok oturan bir kol lastiği olsun istemedim. Yani şöyle bakın, bıraktım. Çok uzun da değil. Minik bir bileği toplamak benim için yeterli olacaktı. O şekilde çalıştım. Siz daha uzun çalışabilir, daha bileğe oturtabilirsiniz dilerseniz. Şimdi bunu son kaydırma sırasına kadar öreyim. Yedinci, yani son sıraya geldim. Kol ağzında. Şimdi hemen kaydırarak ilk ördüğümün üstüne geliyorum ve artık sırasıyla yandaki trabzanın bize bakan ön kısmına batıp kaydırarak ilmeğimin arasından çıkartıyorum. Batıp kaydırarak ilmeğimin arasından çıkartıyorum. Şöyle. Başladığım noktaya kadar aynı hırkanın etrafında yaptığımı kol ağzında da tekrar ediyorum. Her bir iç ilmeğe batıp ilmeği alıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Hırkamızın finaline geldim. Boyu 80 santim, eni ise açıldığında tam olarak 120 santim oldu hırkamın. Yani 36'dan 42 bedene kadar uyum sağlayacak bir hırkayı örmüş olduk beraberce. Bu arada iç renklerinden 600 gram kullandım. Yani siyah hariç 600 gram kullandım. Siyah ise Yarnart cinsin siyahından 3.'yü açtım ve bu kadar kaldı. Yani 110-115 gram da siyahtan kullandım. Çok içime sinen, çok keyifli bir hırka oldu. Gerçekten bilmiyorum üstümde duruş hakkında ne düşünüyorsunuz ama fikirlerinizi yazmanız benim için çok önemli. Lütfen her türlü yorumunuzu videonun altına bekliyorum. Abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.